Evet, markete gittiğinizde o fiyat etiketlerinin veya cebinizdeki paranın gerçek gücünün tam olarak neye göre belirlendiğini hiç merak ettiniz mi? Hoş geldiniz. Bu analizimizde makroekonominin perde arkasındaki o devasa, görünmez dişlileri inceleyeceğiz. Temel kavramlardan başlayıp nadir görülen ama oldukça stratejik bir ekonomik hamleye doğru harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün yol haritamız oldukça net. Önce fiyatlar ve ekonomik dalgalanmalara bakacağız. Sonra devalüasyon ve revalüasyon kavramlarını ele alacağız. Ardından revalüasyonun neden yapıldığına, etkilerine ve taşıdığı risklere değinip son olarak 2005 yılındaki Çin revalüasyonu örneğiyle konuyu toparlayacağız. İşte bu, aslında tüm yolculuğumuzun bir haritası. Bir ülkenin ekonomisini ayakta tutan ya da yerle bir eden büyük beşli diyebileceğimiz kavramlar. Enflasyon, deflasyon, devalüasyon, revalüasyon ve stagflasyon. Tümü birbirine sımsıkı bağlı, yaşayan bir ekosistem yaratıyor. Birinci bölümle başlayalım. Fiyatlar ve ekonomik dalgalanmalar. İlk durağımız elbette enflasyon. Bakın, bu sadece raftaki sütün ya da ekmeğin fiyatının artması değil. Fiyatların genel olarak ve sürekli bir şekilde tırmanması, yani aslında cebinizdeki paranın piyasadaki mallar karşısında sessiz sedasız erimesi durumu. Gerçekten de bir ülkenin tüketici güvenini ve uzun vadeli yatırımlarını temelinden sarsan büyük bir problem. Madalyonun diğer yüzüne baktığımızda ise deflasyonu görüyoruz. Şimdi fiyatların düşmesi ilk duyduğunuzda kulağa harika gelebilir, öyle değil mi? Ama inanın bana, makro ölçekte bu tam bir alarm zilidir. Talebin durması, fabrikaların şalter indirmesi ve insanların işsiz kalması anlamına gelir. Fiyatlar yarın nasılsa daha da düşer beklentisiyle herkes harcamayı keser ve ekonomi adeta donup kalır. Ve sonra merkez bankalarının kelimenin tam anlamıyla en büyük kabusu gelir. Stagflasyon. Düşünün ki fiyatlar sürekli artıyor ama aynı zamanda ekonomi daralıyor ve işsizlik patlıyor. Çok zor bir melez durum bu. Çünkü büyümeyi tetiklemek isterseniz enflasyonu fırlatırsınız, enflasyonu düşürmeye kalkarsanız da işsizliği daha da derinleştirirsiniz. Tam bir çıkmaz sokak. Gelelim ikinci bölüme, devalüasyon ve revalüasyon. Bu iki kavramı yan yana koyduğumuzda merkez bankalarının ellerindeki taban tabana zıt iki devasa manivelayı görüyoruz. Devalüasyonda devlet genellikle ihracatı arttırmak için kendi parasının değerini bilerek, isteyerek düşürür. Revalüasyonda ise tam tersi, paranın değeri kasıtlı olarak yükseltilir. Şunu söylemekte fayda var, devletler kriz anlarında devalüasyona oldukça sık başvursalar da revalüasyon gerçekten nadir gördüğümüz çok daha spesifik ve cesur bir hamledir. İşte tam da bu yüzden biz asıl odağımızı bu nadir hamleye, yani revalüasyona çeviriyoruz. Gelin bu mekanizmanın çarkları tam olarak nasıl işliyor daha yakından bakalım. Üçüncü bölüm. Revalüasyon neden yapılır? Peki gerçekten güçlü bir ekonomiye sahip bir ülke kendi parasını neden bile isteye daha pahalı hale getirsin ki kulağa başlarda tamamen mantıksız geliyor değil mi? Ama arkasında yatan sebepler oldukça stratejik. Örneğin sürekli dış ticaret fazlası veren bir ülke diğer ülkelerden gelen politik baskıları hafifletmek isteyebilir. Veya iç piyasadaki aşırı ısınmayı ve yüksek enflasyonu durdurmak için dışarıdan gelen malları vatandaşları adına ucuzlatmayı hedefler. Sonuçta daha değerli bir para, anında artan bir alım gücü ve çok daha ucuz ham madde ithalatı demek. Dördüncü bölümümüz, revalüasyonun etkileri ve riskleri. Hükümet bu kolu çektiği anda ekonomide müthiş bir dalgalanma başlar. Ucuzlayan ithal ürünler halkı sevindirir, enflasyon hemen düşüşe geçer. Ayrıca devletin veya özel sektörün döviz borcu yerel para cinsinden bir anda hafifler. Ama işte bedeli de burada başlar. Yurt dışına mal satan o yerel fabrikalarınız yabancı alıcılar için bir gecede aşırı pahalı hale gelir. İhracatınız adeta duvara toslar. Aslında bu tamamen bıçak sırtında yürünen bir denge oyunu. Dozu ayarlayamazsanız ihracat yapan firmalarınızı felç eder, devasa fabrikaların kapanmasına yol açar ve işsizlik dalgasıyla tüm ekonominin büyümesini baltalarsınız. İşin daha da korkutucu tarafı şu, eğer piyasalarda bir revalüasyon beklentisi oluşursa kur farkından köşeyi dönmek isteyen devasa fonlar ve uluslararası spekülatörler ülkenize akın eder ve o çok dikkatle korumaya çalıştığınız finansal dengeleri bir anda yerle bir edebilirler. Beşinci ve son bölümümüz 2005 Çin revalüasyon örneği. %2.1. Çin hükümeti 2005 yılında yuanın değerini Amerikan doları karşısında tam olarak bu oranda artırdı. Belki bu kadarcık bir oran makro ölçekte ne değiştirir ki diyebilirsiniz. Fakat inanın bana dünyanın üretim merkezinden gelen bu küçücük sarsıntı zincirleme bir reaksiyonla
küresel piyasalarda tam anlamıyla bir deprem etkisi yarattı. Çünkü Çin'in bu hareketi sadece günlük bir kur ayarı değil, inanılmaz derecede stratejik bir manevraydı. Öncelikle Batı ile aralarındaki o devasa ticaret dengesizliğini hafifletmeyi ve özellikle Amerika'dan gelen yoğun siyasi baskıyı kırmayı hedeflediler. Ama asıl olay şuydu, Çin yıllarca sımsıkı tutunduğu sabit kur rejimini bırakıp parasının piyasaya göre esnemesine izin veren yönetilen dalgalanma sistemine geçti. Modern ekonomi tarihi için gerçekten inanılmaz bir kırılma noktasıydı bu. Toparlamak gerekirse, revalüasyon vakaları bize şunu çok net gösteriyor. Kendi paranızın değerini yukarı çekmek, enflasyona ezmek ve ithalatı ucuzlatmak için harika bir silah olabilir. Ancak faturayı her zaman ülkenizin küresel arenadaki rekabet gücü öder. Uluslararası ticarette masaya sürülen her büyük kozda mutlaka bir kazanan ve bir kaybeden olur. İncelememizi bitirirken aklınızda yer edecek şu soruyu sormak istiyorum. Serbest piyasada kurlara bu derece agresif devlet müdahalelerinde bulunmak uzun vadeli gerçek bir ekonomik büyüme stratejisi midir, yoksa sadece kanamayı geçici olarak durduran bir yara bandı mı? Makroekonominin bu muazzam dünyası aslında bugünümüzü ve yarınımızı şekillendirmeye devam ediyor. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.